Xiaomi'nin yeni minik canavarı Mi Notebook Air i7'li versiyonu. Kendisini burada görüyoruz. Abisi de Pro modeli burada. Şimdi abisinden bazı özellikleri almış. Rengini almış. Benim en sevdiğim i7 işlemciyi almış. MX 150 ekran kartını almış ve süper hızlı bir SSD'yi almış. Fakat başka neler almış? Bunlara yavaş yavaş değineceğiz. Önce tasarımından başlayalım. Bahsettiğim gibi rengini abisinden almış. Bence çok yerinde bir karar olmuş. Çünkü önceki açık gri modellere göre bu renk biraz daha profesyonel, biraz daha klas duruyor bence. Büyüklük ve boyut olarak baktığımızda aslında diğer Air modelleriyle birebir aynılar diyebilirim. Sağ kısmında bir Type-C yuvası var. Buradan şarj ediyoruz cihazı. Ayrıca istersek bir çıkış da alabiliyoruz. Bunun yanında bir USB 3 girişi var. Sol tarafta bir USB 3 girişi var. Tam boyutlu bir HDMI var. Ve bir tane de 3.5 mm jack bulunuyor. Bu combo jack. Hem mikrofon hem de hoparlör çıkışı için. Pro modelinde gördüğümüz gibi ne yazık ki bir SD kart girişi yok. Abisinden böyle güzel özellikler alıp SD kartı almamak biraz ayıp olmuş bence. Touchpad diğer Air modelleriyle aynı. His olarak aynı, tepkime olarak aynı. Yine parmak dokunuşlarını destekliyor. Gayet güzel, akıcı bir kullanım sağlıyor. Fakat şunu söyleyeceğim, ben Pro'da büyük bir touchpad'a alıştım ve buna geçtiğimde biraz bana küçük geldi. Şimdi diğer rakiplerine baktığımızda aslında hani küçük bir touchpad değil. Gayet kullanışlı, güzel. Fakat MacBook Pro'lara baktığımızda onlara kıyasla biraz küçük kalmış touchpad. En azından belki biraz daha geniş olabilirdi veya biraz daha büyüklük olarak geliştirilebilirdi. Bunu da söylemek istedim. Klavyesi aslında diğer Air modelleriyle birebir aynı diyebilirim. Hani dokunma hissi olarak, sesler olarak birebir aynılar diyebilirim. Bazı kanallarda geliştirilme olduğunu duydum veya işte iyileştirmeler olduğunu duydum. Fakat ben herhangi bir iyileştirme göremedim. Şöyle bir fark gördüm. Pro modelinde tuşlar hafiften kavisli içe doğru. Hani parmak için biraz daha ergonomik bir yüzeyi var diyebilirim. Bunda da o yapılabilirdi, uygulanabilirdi. Ama uygulanmamış. Yine aynı şekilde standart Air tipinde klavyelere devam edilmiş. Yani benim gördüğüm herhangi bir klavye olarak farklılık yok. Full HD IPS bir panel bulunuyor. Bu ekrana baktığımızda hem çözünürlük hem de renkler olarak gayet tatmin edici. Parlaklık düzeyi de gayet güzel. Yalnız Mi Notebook Pro ile kıyasladığımda tıpkı eski Air modelinde incelediğimiz gibi bunun da ekranı parlaklığı aynı. Fakat renkler olarak biraz overexpose olmuş gibi. Yani Pro'nun renkleri biraz daha doğala yakınken bununkiler biraz daha canlıya yakın veya biraz overexpose'a yakın gibi geldi bana. Çok büyük bir fark var mı? Yok. Ama tercih etmem gerekseydi herhalde Pro'yu tercih ederdim. Pro'nun renkleri bana biraz daha sıcak ve renkler biraz daha doygun geldi. Performans konusuna birazdan geleceğim. Ses konusu açıkçası önemli bir konu. Yani multimedya olarak kullanımda önemli bir konu. Yine 13 inç laptoplar arasında çok büyük bir fark göremedim. Yine ben eski Air modellerine baktığımda bunda da sanırım aynı modeli kullanmışlar. Belki ufak bir ses tonu farkı var. Fakat büyük bir işte ses yüksekliği veya ses kalitesinde bir değişim görmedim. Yine birbirine çok yakınlar. Mi Notebook Pro ile kıyasladığımda Pro'nun efsane bir sesi var. Yani tamam çok bariz farklar yok aralarında. Ama bu Harman'ın Infinity modeli gerçekten hem bas hem denge olarak çok güzel bir hoparlör kullanmışlar. Bununki de gayet dengeli. Air modelinde bu ses biraz daha düşük ama kalite yine aynı diyebilirim. Sadece driverları biraz daha küçük olduğu için bassları Pro kadar iyi veremiyor. Her ikisi de aslında hani genel baktığımda boyutlarına göre gayet kaliteli ve yüksek ses sunuyorlar. Yani alan kişi memnun edecek bir ses sunuyor ikisi de.
Şimdi gelelim bu minik canavarın işlemcisine, RAM'ine, ekran kartına. i7'nin 8. neslini kullanmış. Şimdi bu kadar boyuta ve bu kadar ağırlığa, hani minimalistik bir dizayna i7 koymaları bir mühendislik harikası olmuş bence. Tabi bunu soğutabilmek ayrı bir dert. Buna da birazdan değineceğim. Şimdi bu i7 işlemcimiz bize neredeyse Pro kadar bir performans sunuyor. Niye neredeyse dedim? Çünkü sanıyorum ki bu küçük boyutta bu işlemciyi soğutamayacağını düşündükleri için sanırım biraz işlemciyi kısıtlamışlar. Limitlemişler. Ve export yaptığımda bir %5 civarında bir fark gördüm. Yani bu Mi Notebook Air Pro'dan bir %5 civarında daha yavaş export yaptı. Bir ilginç konu da bilgisayarımın özelliklerine baktığımda burada aynı işlemci 2.00 GHz görünürken burada 1.99 GHz görünüyor. Bunun da sebebini anlayamadım. Bu da ilginç geldi. Ama anladım ki bazı limitlemeler var burada. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Öğrendiğim kadarıyla burada 8 GB RAM var ve bu tek kanallı çalışıyor. Yani Mi Notebook Pro gibi çift kanal değil, tek kanal var. Belki bu export'un yavaş olmasının sebebi biraz da bu tek kanallı RAM'den kaynaklanıyor. Yani bu da olabilir. İkisinin kombinasyonu da olabilir. Tam olarak bunu çözemedim. Ama genel olarak %5 ile %10 arasında bir performans farkı var. Bu biraz daha Pro'ya göre yavaş kalıyor. Şimdi gelelim ekran kartına. MX150 gibi bir ekran kartını böyle bir minik canavara sığdırmayı başarmışlar. Bu da gayet güzel. Şimdi aslında MX150 için konuştuğumuz her şey bunun içine geçerli. GTA 5 oynatıyor, örnek vermek gerekirse. Yani herhangi bir kare düşüşü yaşatmıyor veya sıkıntı yaşatmıyor. Önerilen ayarlarda 1080p'de rahat bir şekilde oynanıyor. Hani keyif alıyorsunuz GTA 5 oynarken. Witcher 3 oynadım. Bunda da 720p'ye düşürmek gerekti ayarları. Yani 720p'ye düşürünce yine işte belli ayarlarda oynatıyor. Oynatıyor ama işte dediğim gibi GTA 5 üstü oyunlarda artık hem keyif vermeyecek veya işte görüntüden ödün vereceğiz. Bu şekilde bir oyun keyfi olabilir. Yani ama genel olarak şunu söyleyeyim, bu bir oyun bilgisayarı değil. Hani oyun oynayacaksanız bence bir oyun bilgisayarı almanız çok çok daha mantıklı olacaktır. Şimdi asıl sıkıntımız şu. Bu kadar küçük bir cihaza bu kadar canavar özellikleri koymuşlar. Yani i7'yi koymuşlar, MX150'yi koymuşlar. Gerçekten bu arkadaşımız bu kadar özelliği nasıl soğutacak? Orası biraz sıkıntı. Performans yükselmiş. Mantıken ısınma da artacak. Fakat sanıyorum ki ya işlemcilerin nesli yükseldiği için ya da soğutma sisteminin geliştirildiği için ısılar çok artmıyor. Yani eski Air modellerine göre. Yani ben bir 60 derece falan bekliyordum burada. 60 dereceyi görmedim. 1 saat oyun sonrasında 55 dereceyi gördüm. Tabi bu dereceler bu bilgisayar için uzun sürede çok da sağlıklı değil. Mi Notebook Pro'da aynı testleri yaptığımda 45-47 dereceleri çıkıyordu. Burada 54-55 dereceleri çıkabiliyor. Bu yüzden yani uzun süreli oyun oynamayı planlıyorsanız bu bilgisayar uygun değil. Veya sürekli yoğun işlem yapacağım, sürekli işlemci, sürekli ekran kartını zorlayacağım diyorsanız bu bilgisayar onun için pek uygun değil. Yani bilgisayar için uygun olsa parmaklarınız için çok uygun değil. Yani bu gövdede 55 dereceyi görünce klavyeye, parmaklara da bir 45 derece geliyor. Bu yüzden de hem dizinize hem de parmaklarınıza çok faydalı olacağını söyleyemem. Bunu göz önünde bulundurarak alın veya almaya karar verin diyeyim. Bir diğer en sevdiğim özelliği de içindeki canavar SSD'ler. PCI Express veya NVMe deniyor. 3.3 GB okuma hızları var. 1 GB'ın üstünde yazma hızları var. Yani gayet yüksek hızlar. Herkesi tatmin edebilecek bir hız sunuyor. Bunun yanında ikinci bir SSD slotu var. Buraya sadece M.2 SATA SSD takabiliyoruz. Yani PCI Express desteklemiyor Pro gibi. Şimdi geldik şarj konusuna. Tıpkı Mi Notebook Pro'da olduğu gibi yine minik bir hani yeni nesil küçük adaptörlerden dahil etmişler. Benim en sevdiğim. Ve bu minik adaptör bunu 1-1,5 saat civarında şarjını fullüyor. Ve yarım saatte de %50 şarja çıkartıyor. Çok güzel bir teknoloji gerçekten.
birçok durumda hayatınızı kolaylaştırabilecek bir teknoloji. Batarya süresi olarak baktığımızda Pro modeline göre daha düşük bir batarya ömrü sunuyor. Mi Notebook Pro'da ortalama 6-8 saat arasında bir batarya ömrü alırken burada 4-6 saat arasında bir batarya ömrü sunuyor. Maksimum parlaklığı alıp oyun oynarsak 2 saate kadar düşürebiliriz. Veya minimum parlaklığı alıp sadece film izlersek de 9-10 saate kadar çıkartabiliriz. Ama ortalama kullanım süreleri benim gördüğüm kadarıyla 4 ile 6 saat arasında. Yine kötü bir süre değil ama Pro kadar iyi değil. Pro aslında bu konuda harika bir batarya ömrü sunuyor. Fakat her şey büyük olduğu için biraz ağır bir cihaz. Burada hafif taşınabilir bir laptop görüyoruz. Yani bu boyuta ve bu ağırlığa göre aslında yeterli denebilir bir süre. Son olarak kısaca şunları söyleyeyim. Böyle bir boyuta, böyle bir ağırlığa bu kadar çok performanslı özellik konması harika bir özellik. Yani bir teknoloji harikası denebilir. Fakat şimdi bunların hepsi bir avantajken dezavantaj konumuna gelen çok ısınması oluyor. Yani herhalde bu cihazı tek dezavantaj olarak gördüğüm fazla ısınması. Bu yüzden de diyeceğim ki eğer ufak tefek işleriniz olacaksa olur. Arada bir oyun oynayacağım diyorsanız olur. Ama işte sürekli oyun oynayacağım veya sürekli video düzenleyeceğim, sürekli işte ekran kartını zorlayacak programlar kullanacağım diyorsanız belki bunu değil de bunu almanız daha mantıklı olacaktır. Ama sizin için ağırlık çok önemliyse ve sürekli yanınıza taşıyorsanız bu cihazı o zaman tek seçim bu kalıyor. Kısacası bu minik canavarımız sürekli laptopunu yanına taşıyanlar için veya yolculukta olanlar için harika bir seçenek. Yüksek performanslı küçük bir canavar. Ama tabii çok da canını çıkarmamak gerekir. Biraz karmaşık bahsettim sanki ama umarım anlaşılır olmuştur. Farklı bir incelemede görüşmek üzere.